Üzerinde NVMe SSD sürücümüz bulunmakta. Herhangi bir SATA sürücüsü yok. Sadece NVMe SSD üzerinden işletim sistemi çalıştırıyor. Bakalım hemen değerlere. GPT bölümleme tablosunu görüyorsunuz. Normalde UEFI BIOS'a sahip anakartlarda bunu görürsünüz. Bizim sürücümüz burada. Bu hızı asla bir SATA'dan alamazsınız. Yeniden merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir proje ile sizlerle birlikteyim. Projemiz ekranda da gördüğünüz gibi G41 UEFI ve Türkçe BIOS projesi. Biliyorsunuz G41 anakartlar çok eski ve Legacy modu denilen eski BIOS'a sahip. Daha önce videolarımda buna benzer birçok anakart güncellemesi yapmıştım. Yani eski anakartları yeni BIOS güncellemesiyle kullanılabilir. Yeni nesil anakartları aratmayacak şekilde getirmiştim. Şu anda arkamda gördüğünüz verilerini aldığım anakart ayrı. Bir de yine aynı modele ait başka bir anakart. Bu da G41 chipset. Bu anakartın da BIOS'unu hem UEFI BIOS hem Türkçe BIOS haline getirdim. Buna benzer diğer G41 anakartlar da var. Mesela bu Asus'un. Buna da uygulayabilirim. Ancak bunun için zaman lazım. Şimdi enteresan olan bu. Bu G41 GB'ın anakartı, combo anakartı. Bu anakarta da uygulanabilir mi? Bilmiyorum. Zamanım olmadığı için deneyemedim. Çünkü bu anakarttaki BIOS ve donanım yapısı diğer gösterdiğim anakartlardan daha farklı. Bunda da denemek gerekiyor. İnşallah ileriki zamanda bu anakart üzerinde de testler yapabilirim. Şundan da bahsedeyim. Bu anakartlara modlu BIOS hazırlarken büyük bir çaba sarf ediyorum. Aynı zamanda bu bir maliyettir. Sonuçta ben bu anakartların hepsini satın alıyorum. Satın aldığım gibi BIOS'larını modladıktan sonra tekrar satışa çıkartıyorum. Yani kısaca ben bu anakartlara para veriyorum. Para verdikten sonra hani burada bunlar benim ihtiyacım olduğu için bunlara para vermiyorum. Sırf sizlere gösterdiğim bu projeleri yayınlamak için kendim bir çaba sarf ediyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz biz bu anakartları üretmiyoruz. Dışarıdan satın alıyoruz. Haliyle dövizimiz dışarı çıkıyor. Benim amacım tekrardan bahsedeyim. Yani ilk defa izleyecek olanlar için söylüyorum. Benim amacım elimizde mevcut anakartları değerlendirelim. Yeni bir anakart satın almayalım. Yani bunun için çabalayan maalesef ülkemizde pek birey göremedim. Üzülüyorum tabii. Hani birileri şunu demesin. Eski, çöp, şu, bu terimleri ben yanlış buluyorum. Tabii benim düşüncem sonuçta. Ek olarak bir konudan daha bahsedeyim. Ben bu anakartları satın alıyorum. Bahsetmiştim. Bu anakartlara para veriyorum. Elinizde buna benzer atıl, kullanılmayan, kömürlükte, bodrumda, bilmem şurada burada yıllardır kullanmadığınız anakartlar varsa ben bunları satın alıyorum. Parayla satın alıyorum. Benim bir web sitem var. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Bunu da hatırlatayım dedim. Bir de belki farkına vardınız ya da varmadınız. Ama inanıyorum birçoğunuz farkında değil. 2022 yılında dünyaca tanınmış büyük bir forum sitesinde x58 chipset anakartların modlu BIOS'larını yayınladım. Tabi haliyle eski anakart olması hasabiyle çok talep geldi. Şu anda bu forum sitesinde 180 bin tıklama aldım. Bakın arkadaşlar, ben Türkiye'den dünyaya açılmaya da çalışıyorum. Yani kendimizi ülkemiz olarak tanıtmaya da çalışıyorum. Yani hani birileri bize diyor ya, siz yapamazsınız, başaramazsınız, işte ulaşamazsınız. Bunu kırmaya çalışıyorum. Peki hanginizin dikkatini çekti bu? İnanıyorum birçoğunuzun dikkatini çekmedi bile.
Yine ekleyecek olursam ben bu çalışmaları yaparken hiçbir zaman bir destek almadım. Yani bir kurum, bir kuruluş, bir şirket böyle bir desteği hiçbir zaman görmedim. Talep dahi olmadı diyebilirim. Kendi açımızdan biz öz eleştiri yapmamız gerekirse lafa geldiğimizde vatan millet Sakarya, işte milli, yerli üretim, milli servet bu deyimleri çok kullanıyoruz. Ama iş amele yani iş icraata geldiğinde herkes bir taraflara kaçıyor. Evet bu iş bir risktir ama bir başlangıç olmalı. Ben defalarca bunu anlattığım halde maalesef bir talep göremedim, bir destek göremedim. En azından bir başlangıç, bir ışık görebilsem bu sarf ettiğim sözleri söylememe gerek kalmaz diye düşünüyorum. Benim öyle bir isteğim ya da illa da olsun diye bir durumum da yok. Ama olsa fena olmazdı. Sadece bunu diyeyim. Bir diğer konu ise daha önceki videoların altına yorumlar yazmış. Yorumlarda işte bu işi nasıl yapıyorsun? Modlama işini nasıl yapıyorsun? İşte bize göstermiyorsun. Bize tarif etmiyorsun. Hep sen anlatıyorsun falan filan. Şimdi yine belirteyim. Daha önceki videolarımda da belirttim. Bu videonun altında sabit bir başlık oluşturacağım. Bu sabit başlık altında madem siz samimisiniz, bu işe meraklısınız, oraya isminizi yazın. Bakın unutmayın. İsminizi yazın ki ben de sizin samimiyetinizi göreyim. Öyle sallamayla, öyle boş laflarla bu iş olmuyor. Ben samimiyetinizi görmek istiyorum. Eğer gerçekten bu işi öğrenmek istiyorsanız ki benim de zaten niyetim bu. Size öğretmek. Ama bunu ulu orta değil, samimi şekilde öğretmek istiyorum. Benim derdim bu. Gerçekten öğrenmek istiyorsanız az önce bahsettiğim gibi oraya isminizi yazın. Bir topluluk oluşturabilirsek eğer, hani ben zannetmiyorum ama çünkü toplum samimi değil. Bunu iyi biliyorum. Samimi olmadığı için hani bir ümit diyelim artık. İnşallah da olur. Oraya isminizi yazın. Eğer belli bir çoğunluğa gelirsek ben gerekli yerlere müracaat edeceğim. Sırf bu yaptığım projeleri sizler de öğrenin. Sizler de başarın. Sizler de üretmeye başlayın diye. Çünkü benim 30 yıllık bir geçmişim var. Bu birikim bende kalsın istemiyorum. Tek amacım da bu. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu arkada ekranda gördüğünüz veriler UEFI BIOS ve Türkçe BIOS. UEFI ve artı Türkçe BIOS verilerdir. Aynı zamanda NVMe SSD. Bakın burada 1, 2, 3 tane proje var. Hepsi bir başlık altında. Yani ben birileri gibi eften küften işlerle uğraşmıyorum. Eğer bunu anlayamayan varsa kusura bakmasın başka yerlere gitsin. Öyle diyeyim. 3 tane çalışılmış ve başarılmış proje var burada. Tekrar etmek gerekirse. 1. UEFI BIOS. 2. NVMe SSD desteği. 3. Türkçe BIOS. Bu Türkçe BIOS'u bir dahaki videoma aktaracağım. Çünkü video uzun olsun istemiyorum. Çünkü maalesef toplumda sıkılıyorum tarzı sorunlar var. Bunu da anlamış değilim. Yorum getirmem gerekirse samimiyetsizlikten kaynaklanan bir durum bu. Ben samimiyim. İnşallah siz de samimi olursunuz. Beklentim bunun üzerine. Hemen geçelim. Ne yapmışım, ne etmişim sonuçlara bakalım. Umarım faydalanırsınız bu arada da. Şundan da bahsedeyim. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Aynı zamanda destek vermeyi de unutmayın. Evet arkadaşlar. Anakartımız bu. Pegatron'un G41 chipset anakartı. Üzerinde NVMe SSD sürücümüz bulunmakta. Herhangi bir SATA bağlantılarında SATA sürücüsü yok. Sadece NVMe SSD üzerinden işletim sistemi çalıştırıyor. Gayet de stabil. Bakalım hemen değerlere. Görüyorsunuz. GPT bölümleme tablosunu görüyorsunuz. Normalde UEFI BIOS'a sahip anakartlarda bunu görürsünüz.
Bizim sürücümüz burada. Bu da bu sürücüden almış olduğumuz hızlar. Bu hızı asla bir SATA'dan alamazsınız. Ama NVMe SSD'nin bu anakartta verdiği hız gayet başarılı. Artı anakartınız 2024 tarihli BIOS'a sahip. Daha biz bu tarihe gelmedik. 12. ayın 31'i. Şimdi asıl can alıcı noktaya gelelim. Bunlar ikinci part yazılımlara ait veriler. Bir de işletim sisteminin orijinal yazılımına bakalım. Sistem bilgisine baktığımızda zaten her şey ayyuka çıkıyor. BIOS modu UEFI. Az önce de bahsettiğim gibi bu anakartın Türkçe BIOS menüsünü diğer bir videoda anlatacağım. Nasıl Türkçe yaptığımı, %100 Türkçe'ye tamamladığım modlu BIOS, UEFI BIOS'u sizlere göstereceğim. Ancak biraz sabredin. Bir diğer anakart da buydu. İkisi de bizim Türkiye'de satılan Casper kasalardan çıkan anakartlar. G41 chipset. Bunu da tamamladım. Bunun da BIOS'unu bitirdim. Buna da bakalım. G41 chipset. Bir diğer anakart da bu. Ekranda gördüğünüz bu verilerde bu anakarta ait veri değerleri görüyorsunuz. Bölümleme tablosu GPT olarak, yani anakartımız UEFI BIOS olduğu için. Bu da NVMe SSD sürücü hız değerleri. SATA bağlantılarında herhangi bir sürücü yok. Şimdi asıl can alıcı noktaya geldik. Sistem bilgisine bakalım. BIOS modu UEFI olarak geçiyor. BIOS modlama, yeniden modifiye etme işlemlerinde en çok zorlandığım konu yeniden başlatma ya da kapatma sorunuydu. Ayrıca uyku modu da sorunluydu. Şimdi siz de görün. Sistemi yeniden başlatalım. Bu sorun halledildi. Diğer bir sorun olan kapatma sorunu. Kapattı. Evet. Gördüğünüz gibi bu sorunu da hallettim. Diğer bir başka sorun ise uyku moduydu. Uyku moduna geçirelim. Evet, şimdi uyku moduna geçti. Klavyeden herhangi bir tuşa bastığımda uyanması gerekir sistemin. Durdu. Basıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu sorunların tümünü hallettim. Bu anakart için oluşturduğum UEFI BIOS'u ayrıca Türkçe yaptım. Bunu da göstereyim sizlere. Hemen BIOS'a gidiyoruz. Tekrardan ilk anakarta geçtik. İlk anakartın üzerinde bulunan işlemci sıcaklık değerlerini görüyorsunuz. Üzerinde X5470 işlemci var ki yüksek watt çeken bir işlemci. Sıcaklık değerleri gayet iyi. Haliyle ben bu anakartın BIOS'unda Intel'in sunmuş olduğu en yeni mikrokodları uyguladım. Bunlar da diğer veri değerleri. Chipset
yani Kuzey Köprüsü'nün chipset değerlerine baktığımızda burada NVMe SSD sürücümüzün ismini görebiliyoruz. Yani şundan da bahsedeyim. Sadece üzerinde bu marka NVMe SSD sürücü bu anakartta çalışır diye bir durum yok. Hangi marka NVMe SSD sürücü olursa olsun tüm NVMe SSD'leri bu anakart herhangi bir uygulama yapmadan ya da BIOS'ta değişiklik yapmadan tanıyacaktır. Çünkü kullanmış olduğum yazılım evrenseldir. Yani her NVMe SSD'ye uygun olarak yazılmıştır. Yani demek istediğim UEFI BIOS'un avantajlarından birini daha size anlatmış oldum. Şimdi sistemi kapatalım. Bir de oyun testi yapalım. Bakalım bize ne cevap verecek. Oyun testimizi de tamamladık, bitirdik. Gayet başarılı bir sonuç aldık. Herhangi bir sorun, problemle karşılaşmadık. Çok şükür. Evet arkadaşlar, Allah'ın izniyle bu projeyi de tamam, başarı ile tamamladık. Bu ve buna benzer değişik, enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olunuz, destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.